Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim hocam, sağ olun. Kronik prostatitle ilgili sanırım uzun zamandan beri şikayetleriniz var. Evet, 2,5 senedir şikayetim var. 2,5 senedir şikayetim var. Nasıl başladı şikayetleriniz? Korunmasız ilişki sonucu başladı. Daha sonrasında kan tahlilleri falan temiz çıktı. İstanbul'da bir klinikte masaj oldum 6 seans. 6 seans masaj yaptınız İstanbul'da bir klinikte. Falan düzeldim. Sadece masaj yaptınız Sadece değil mi? masajla Antibiyotik. düzeldim. Antibiyotik bir kutu Cipro yazmış. Peki ilk şikayetleriniz başladığınızda şey mi yaptınız? Hemen İstanbul'da bir kliniğe mi gittiniz yoksa bir antibiyotik tedavisi herhangi bir uroloğa bir gittiniz mi? Ne yaptınız? Normal bir özel hastanede üroloji doktoruna gittim. Kan tahlili, idrar tahlili falan şey yaptı. Onlar temiz çıkınca YouTube'dan araştırınca şikayetlerinde prostatit belirtisi olduğunu gördüm. Sonradan İstanbul'da bir kliniğe gittiniz, prostat masajı masaj yaptınız. oldu. 6 seansta düzeldi. Rahatlama oldu belli bir süre değil mi? Evet, yani düzelmişti ama 1,5 ay sonra tekrar yükseltti. Sonra tekrar bir 6-8 seans falan gittim. Bu sefer düzelmedi. Devam eden şeylerde düzelmedi. Prostat Evet, masajları işte düzelmedi. sık idrar, irdanda yanma, ağrı, batma. Daha sonra başka bir kliniğe gittim. Orada 6 gün bir tedavi gördüm. SVT masajı, ozon. Bu sefer ozonla şok dalgası artı prostat masajı. İstanbul'da gene başka bir klinikte yaptınız. Evet, orada da gördüm. İşte penisten ozon da aldım. Penisten ozon tedavisi aldınız. Orada da fayda etmedi. Orada hiç fayda olmadı bu Yok, sefer. orada da Bu hiç sefer fayda fayda olmadı. olmadı. Sonra Başka bir klinik var, bir doktor vardı. Onun ozonu çok iyi falan dediler. gene İstanbul'da, Nişantaşı. Nişantaşı. Evet. Oraya gittim, bir 10 seans ozon aldım. 10 Ayrı seans bir ozon de aldın. SVT aldım, bir 8 seans. o aynı klinikte mi? SVT'ye başka bir klinik Başka aldım. klinikte aldınız. Yani Ozonu oradan aldım. o zaman ne yaptı? 12 seans SVT almış oldunuz. Evet. 10 seans ozon almış oldunuz. Evet, 10 seans aldım ama orada da fayda etmedi. Daha sonra biraz gene zaman geçti. Başka bir klinikte bir SVT aldım, 13 seans. Başka Başka bir klinikte aldım. Sadece SVT aldım. Onda biraz ağrılarda şey yaptı ama başka farklı bir cihaz var. Toplam 20 seanstan fazla SVT aldınız. Evet, toplam 25 seans falan SVT 25 aldım. seans SVT. Yani onda da biraz ağrılarda hafif rahatlattı ama tam geçirmedi yani, biraz gene vardı yani, ağrı falan devam etti yani. Ötekilerde hiç fayda görmedim ama o SVT'de biraz. Burada gene bu arada idrarda yanma, peniste ağrı devam şikayetleri etti. devam ediyor değil mi? Devam etti. Sonradan siz de zaten takip ediyorum. Sizde de işte nöral terapi yaptığınız için, bunu başka doktorlar yapmıyor. Farklı tedavi olduğu için nöral terapi yaptırayım. Bu arada PCR testleri, idrar kültürü testleri, meni testleri filan hepsini yaptınız değil mi? Evet, yaptırdım. Onlarda bir şey çıkmadı yani. PCR testi yaptırdım, aralıklı kültür testi yaptırdım. Bir şey çıkmadı yani. Onlardan antibiyotikler kullandınız, bitkisel ilaçları kullandınız. Antibiyotik kullandım biraz. Antibiyotik Yani kullandınız. uzun kullanmadım ama yani biraz kullandım. Bakteri falan olmayınca da rastgele de antibiyotik kullanmak istemedim yani. Biraz Bakteri çıkmadı tabii Evet. onlarda. Yani non bakteriyel yani. Onun için Bakteri. yani en son sizi En son buraya geldiniz. nöral terapiden fayda. Biz ne yaptık şimdi? Siz nöral terapi yaptınız. Nöral terapi yaptık. Nöral terapinin bugün 3. günü mü olacak? Bugün 3. Bir de sertleşme sorunu için PRP yapalım dedik değil mi? Evet, sertleşme sonuçunda bir de PRP başladık. Bakalım inşallah. Şimdi nasıl bugün peki? 3. gün nasıl azalma var mı? Ağrı %75 azaldı yani ağrı. Ha, iyi. Bir %25-30'luk kaldı. İyi. Yani inşallah kalıcı olur ya. Ağrı çünkü beni çok mahvetti. Ama şöyle bir şey, size de normal nöral terapi de yapmadık. Yani hem suprapubik dediğimiz göbek altı bölgeden girdik. Evet. Ondan sonra sırt bölgesine yaptık, segmental yaptık. Sonra bu kasık bölgesine yaptık. Budantal sinire yaptık. Ondan sonra bu genitofemoral dediğimiz testislere giden genitoinguinal sinirlere yaptık. Fıtık bölgesine yaptık. Baş bölgesine trigeminal bölgeye çalıştık. Hakikaten bir yarım saat sürdü herhalde size. Evet, bana biraz teferruatlı yaptınız galiba. Evet, Bayağı teferruatlı yani yaptım. toplamda bir
30-40 tane vardır herhalde. 30-40 tane iğne girdi değil mi? Girmiştir. Rahat girmiştir, fazlası geçti. Yani Derine, faydası olsun da gerçekten. artık ona razıyız yani. Öyle Aynen. bir Bu kadar iğne yedikten sonra da artık hala ağrım var dersen yani yapacak değil, bir şey yok. dayanılmayacak gibi bir şey değil. Yani ufak olduğu için. Çok ağrılı bir işlem değil ama değil mi? O Yok, kadar çok ağrılı değil. bir şey değil. Yani Aynen. bu hastanın yanında hiçbir şey değil. Yeter ki kalıcı olsun. Şu anda %75 ağrım yok. Şöyle Ama bir şey var şimdi. Biz bunu 4 şey- seans yapacağız. Yaptıktan sonra bir de bir ay sonra ya da 2 ay sonra ben tekrar bir seans daha düşünüyorum yani. Çünkü nöral terapide hatırlatma seansları iyi olabilir. Onun dışında tadalafil türevi bir ilaç da başladık şimdi size oranın kanlanmasını arttırsın diye. Tabii bu kadar olay yaşadıktan sonra ereksiyonda sertleşmeyle ilgili sorun çıkmaması imkansız. O yüzden de bir PRP planlaması da yapıyoruz şu anda. Valla sizin hikayeniz diğer hastalara aslında örnek olsun diye ben video çekiyorum. Çünkü kronik prostatitis bazı hastalarda çok dirençli, çok sıkıntılı, verilen tedavilere hakikaten cevap vermeyen bir durum olabiliyor. Dün de geldi sizin gibi bir hasta mesela Ağrı'dan geldi. O hastanın da yaklaşık 3-4 yıldan beri devam eden şikayeti var. Hakikaten problemleri var. Onda da hatta onda testisten epididim dediğimiz bölgeyi aldırmaya kadar gitmiş durumu. Onunla da konuştuk dün. Bugün de onunla tedaviye başlayacağız. İnşallah şifa oluruz diyelim. Ne diyelim? Nöral terapinin bugün 3. gününü yapacağız. Ondan sonra yarın da bir 4. gününü yapacağız. Ozon tedavisi de olduğunuzda o yüzden artık ozon tedavisini ve şok dalga tedavisine program almadık yani sizde. Evet, ozon tedavisi 15 seans oldunuz. Bazı hastalarda ozon tedavisi hakikaten çok faydalı olabiliyor. Ama bazen de fayda görmeyebiliyor Ozon hastalar. tedavisi hocam, bakteri çıkıyorsa onu öldürmeye biraz Aynen, oluyor ama bizde ben kaç kere test verdim, bakteri çıkmadı. Orada Çıkmıyor. bir doka sağlı enflamasyon var galiba. Aynen. Ondan ötürü şikayetler devam ediyor. İyi bakalım. Geçmiş olsun. Hastalarımıza da şifa olsun. Ben bu videoyu dediğim gibi hakikaten sıkıntılı bir durum olabileceğini anlatmak için koydum. Tecrübe olmuş oluyor hastalarımıza da. Geçmiş olsun.